Merhaba, hoş geldiniz. Bugün biraz uzaklardan geldim ve ayağımın tozuyla yayın açıyorum. Birazcık yorgun gözükebilirim. Yani aslında kıyafete biraz daha dikkat etmek istiyordum ama yani çok hazırlıklı değildim açıkçası. Hemen olanlardan, hazır kombinlerden giydim. Hatta şu üzerimdeki yoga yaptığım bir askılı. Bir anda bir sürü mesajlar gelmiş. Bir saniye ben de tabletimi alayım, yazdıklarınıza bakayım geliyorum. Evet. Hatta daha rahat bir etek giyecektim. Bulamadım yani. Ateşler falan görüyorum orada uzaklardan. Uzaklardan bir yerlerden ateşler geliyordu. Şimdi bakacağım mesajlarınıza. Biraz sesim yorgun gelebilir dedim ya 5:45'te kalktım. Instagram'da takip edenler görmüştür. Ay biraz bacaklarım kalın mı duruyor burada? Bugün ne masalı okusam acaba? Herhalde size de sorarım. Türk masalı olabilir. Fransız masalı okuyordum aslında. Onun devamı olabilir. Hiç İtalyan masalı okumadım. İtalyan masalı olabilir. Bir masal okumak istiyorum. Bu kesin. Evet, kendi canlı yayınımı öneriyor mu YouTube? Kaç gündür hiçbir şeyi takip edemedim resmen. Yani biraz bir şeylerden haberim var, biraz. Bir şeylerden haberim var, biraz. Bir şeylerden. Kusura bakmayın. Evet. Kedili masal bugün değil. Ülke gündemini ben şu an takip etmiyorum. Ülke gündeminden çok haberim olmadığı için yani benim ülke gündemiyle ilgili bir şey yapıyor olmamın bir anlamı olmayacak yani. Çünkü ülke gündeminden pek haberim yok. Yani benim de yani e, planlı bir şeydi ve gittim yani. Sonra da resmen yani VPN tam kuramamıştım. Dışarıdan yapınca VPN'i uyduramıyorsun. Ona bakmayayım diyorsun. Senelerdir görüşmediğim kimselerdi ve bir inzivaydı sonuçta bu. Yani değildi. Söyleyin. Ülke gündemini takip etme falan olayı değildi yani. Masum ve komik. Teşekkür ederim. Öyledir. Kedi maması ne zaman geliyor diye anladım. Kedi masalı deyince. Kaldığım yerde bir sürü kedi vardı. Onları çok miyavladım. Sesim kısıldı. Ay bu da garip oldu. Yarı spor, yarı şöyle çıkarayım şapkayı. Kedi masalı ne zaman? Bilmiyorum, bakacağız şimdi. Bir masal okuyacağım. Ne oluyor şu anda? Şu anda siz bana haber verin. Ülke gündeminde ne oluyor? Şapka kalsın mı? Yani hava soğuk. Bugün üşüdüm biraz dönerken. Kırklareli'nden geliyorum. Evet. O zaman bir
Fransız masalı, bir İtalyan masalı aldım. Hangisini okuyacağım? Hangisi çıkacak? Ay ben de şapka sizi daha güzel ve daha genç gösteriyor diyorsunuz sandım. Takayım o zaman, daha güzel gösteriyoruz. Ya ama şu şapkanın da bu topuklu olmamış, yani bunu söyleyeyim. Yani bu şapkayı takan bu orijinal deri bir şapka. Yani imitasyon derili, gerçek deri. Hani söyleyeyim. Şimdi şu şapkayla bu ayakkabı olmuyor. Bunu bilin. Birazdan ayakkabıları çıkaracağım. Şöyle ayaklarımı uzatacağım. Dinleneyim. Uykusuzum. Ha, evet. Ya ben köpek ben severim ya. Köpekler çok güzel geliyor. Çok zarif ve çok güzelim ama teşekkür ederim. İtalyan masalı okuyacağım bugün. Evet, buna karar verdim. Şu çok uzunmuş. O kadar uzun masal okumam. Doğu masalları diyor. Bu ne olabilir? Neymiş? Çocuk masalı okuyacağım size. Hayvanların lisanı ya da papağanın üç öyküsü. Hayvanlı bir masal okusam mı? Güzel ayaklı kız diye gördüm ya, değilmiş. Hayır. Güzel Angiola. Onu mu okusam acaba? Hmm. Tamam, onu okuyayım. 53-65. Okey. Tahterevan. Kim taşıyacak peki benim tahterevanımı? Seçmek lazım. Seçki olması lazım. Aranızdan seçeceğim ve taşıyacaksınız beni. Bir tane Fransız masalı okuyordum. Onun devamı, arkasına yarın onu şey yapıp bakmak lazım. Nerede kalmıştık? Dans eden su falan, öyle bir şey. Bu masalları şey yapmamışlar yalnız. Şöyle Bezelye Kral diye bir masal var. 29 diye. Bezelye Kral, bu masalı okuyayım mı? Bezelye. Bugün Patreon'da canlı yayın olmayacak. Zaten diyorum 2 gündür pek de şey yapamadım. Biraz uykusuzum, yorgunum. Bugün güzel bir şey yapamam yani. İyi performans sergileyemem. Yorgunum biraz. Hatta bugün İmparator yayını bile zor çıkar. Bana mı diyorsun? Bir porsiyon şarap içmiş konuşamıyor. 5.45'te kalk ve saat 1'de daha uyumamıştım. Ve sonra ne kadar? 3,5 saatlik yoldan geliyorum. Yeni yemek yedim ve şimdi kitap okuyacağım. Bazıları nasıl böyle gıcıklar, çok sinir ediyorlar insanları, biliyor musunuz? Evet. Bezelye Kral. Bir varmış, bir yokmuş.
Bundan çok uzun zaman önce 3 kızı olan bir adam yaşarmış. Bir gün bu 3 kızdan en küçüğü babasını odasına çağırmış. Gizli saklı bir şey söylemek ister gibi kısık sesle babasından Kral B'nin yanına gitmesini, ona kızıyla evlenmek isteyip istemeyeceğini sormasını istemiş. Adamcağız neye uğradığını şaşırmış. Bu Kızım, ben hayatımda saray görmüş değilim. Yol bilmem, iz bilmem. Ne yaparım oralarda demiş. Bir şey olmaz baba diye üstelemiş kız. Sen git, dediğim gibi konuş kralla. Adamcağız çaresiz kalmış. Çıkmış yola. Önüne gelen herkese yol sorarak en sonunda saraya kadar varmış. Kralın huzuruna çıktığında, "Hoş geldin efendi," demiş kral ona. "Söyle bakalım nedir isteğin? Bu yaşlı halinle buralara kadar geldiğine göre önemli bir şey olmalı." Adam bunun üstüne kızının kendisine aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini anlatmış krala. Kızım beni ömrümde bir kez olsun görmüş mü ki bana aşık olsun demiş kral. Aşkından aklını yitirecek kralım demiş adam bunun üstüne. Gece gündüz ağlıyor, içim parçalanıyor halini. Bunun üzerine kral cebinden bir beyaz mendil çıkarıp uzatmış adama. Al götür bunu kızına. Bununla gözyaşlarını silsin demiş. Ya şimdi bu kız büyü falan yapmasın krala mendilini alıp. Yüzüm ne kadar beyaz gözüküyor ya. Adam mendili almış, aynı yolu binbir zahmetle dönüp kızına kralın gönderdiği mendili vermiş. Kız mendile bakmış. Tamam, silerim gözyaşlarımı bununla demiş. Ama birkaç gün sonra tekrar gideceksin kralın yanına. Benimle evlenmezse ya asarım kendimi şu tavana ya da mutfaktan bir kör bıçak alır, onunla kıyarım canıma. Bunu böyle söyleyeceksin krala. Tamam mı baba? Ay, bayağı kezban bir kız anlaşılan. Aradan birkaç gün geçince yaşlı adam çaresiz yine tutmuş sarayın yolunu. Kralım, ne olur evlenin kızımla demiş yalvararak. Eğer siz onunla evlenmezseniz ben evladımdan olacağım. Kendini tavanlara asmaktan, kör bıçaklarla kesmekten bahsetmeye başladı. Bak demiş kral adama birkaç tabloyu göstererek. Nasıl yakışıklı çıkmışım bu portrelerde, gördün mü? Bir sürü de dünya güzeli var peşimde ama hiçbiri bana uygun değil. Madem kızın kendini kesecek, al sana bıçak. Madem kendini asacak, al sana urgan. Her aşkından ölenle evlenemem ben. Haklı adam yani. Şimdi benim de böyle peşimde bir sürü insan var, adam var diye ben evleneyim mi onlarla yani, değil mi? Haklı. Adam kralın bu sözlerini kızına söylemiş çekinerek. Onun kendine bir şey yapmasından çok korkuyormuş. Baba yine git saraya demiş kızı. Kralı razı edene kadar da gelme. Yaşlı adam aynı yolu bir kez daha tepmek üzere yola çıkmış. Kralım, ne olur acıyın bana demiş saraya vardığında. Evrenin kızımla bambaşka birine dönüştü artık. Tanıyamaz oldum. Şu sarayın yollarını tepmekten işimi gücümü yapamaz oldum. Kral adamcağızı şöyle bir bakmış. Kalk ayağa ihtiyar demiş. Tamam, evlenirim kızınla ama sırf senin bu ihtiyar haline, bu yollarda heba olduğunu, sırf senin bu ihtiyar halinle bu yollarda heba olduğunu görmek canıma tak etti diye. Yalnız bir şartım var. Kızının önce bir şey yapması lazım. 3 kap koysun odasına. Bunların birinin içine sulandırılmış süt, ötekinin içine sadece süt, sonuncuya da gül suyu doldursun.
Şu bezelye kozasını da al, kızım benimle konuşmak istediğinde balkona çıkıp açsın bu kozayı kenarından. Ben onun yanına geleceğim o zaman. Yaşlı adam elinde bezelye neşeyle geri dönmüş. Artık kızını kaybetmekten korkmuyormuş. Üstelik bu yolu sürekli gidip gelmek zorunda da değilmiş artık. Eve gelir gelmez kralın söylediklerini anlatmış adama. Anlatmış kızına. Kız hemen kralın istediği 3 kaseyi hazırlamış. Balkona çıkıp bezelye kozasını açmış. O anda uzaktan kendisine doğru ufak parlak bir şeyin geldiğini görmüş. Tuhaf şey balkondan kızın odasına girmiş. Önce sulu süt dolu kaseye dalmış. Ardından süt kasesine dalmış. Sanki yıkanıyormuş. En sonunda da gül suyu dolu kaseye dalmış ve o anda hayatında gördüğü en yakışıklı erkek belirivermiş kızın karşısına. Sabaha kadar konuşmuş, öpüşüp koklaşmışlar. Artık iyice yorgun düştüğünde kral kıza veda etmiş. Geldiği gibi uçup gitmiş balkondan. Günler bu şekilde geçiyor. Kız her akşam kralla buluşuyormuş odasında. Bir süre sonra ablaları kızın neden sürekli odasına kapandığını merak etmeye başlamışlar. En büyük olanları, "Ne yapıyor bu odada öyle bütün gün?" demiş. "Aa, sen bilmiyor musun?" demiş ortanca kız. "Bezelye kral geliyor onu ziyarete her gün." "Demek öyle," demiş büyük kız bunun üzerine. "İyi ya, nasıl olsa bugün kiliseye gidecek. O gidene kadar bekleyip odasına girelim. Bakalım neler dönüyormuş içeride." Böylece küçük kız odasının kapısını kilitleyip kiliseye gitmek üzere evden çıktığında iki ablası kilidi kırıp içeri girmişler. 3 kase duruyormuş önlerinde. İçleri süt, sulu süt ve gül suyuyla doluymuş. "Bu kaselere girip çıkıyor kral işte," demiş ortanca kız. Ablası bütün bunları nereden bildiğini merak etse de o an yapacak daha önemli işleri olduğu için bir şey sormamış. "Gel," demiş ortanca kardeşine. 3-5 bardak kıralım da cam kırıklarını dolduralım şu kaselere. Kral bunların içine girince sağa solu kesilsin. Kardeşimiz de görsün gününü. Bizden gizli saklı iş çevirmek ne demekmiş? Anlasın. İki büyük kız böylece kaseleri cam kırıklarıyla doldurup kapının kilidini de onararak oradan çıkmışlar. Odaya birilerinin girdiğini kimsenin anlamasına imkan yokmuş. Kardeşleri eve döndüğünde hemen odasına gitmiş, kocasıyla buluşmayı dört gözle bekliyormuş. Ay, bu saf kız da karı koca ilişkisini herhalde bezelyeden ufak bir kralla böyle süt banyosunda falan buluşmayı sanıyor. Belki başka şey de yapıyorlardır tabii, bilemiyoruz. Hemen balkona çıkıp bezelyenin kozasını açmış. Aynı parlak şey uzaktan uçarak gelip balkondan içeri girmiş. Kaselerden ilkine girdiğinde cam kırıkları sağını solunu kesmiş. Oradan çıkıp diğer kaselere girdiğinde de kesikler içinde kalmış. Sağına soluna cam parçaları saplanmış. Son kaseden çıktığında hemen balkona çıkıp geldiği gibi uzaklaşmış. Kız ne olduğunu anlayamamış. Hemen arkasından balkona çıkmış ve yerlerde kan damlaları görmüş. Aklı karışmış halde kaselere baktığında onların da kan dolu olduğunu fark etmiş. Kaselerin diplerinde de cam kırıkları varmış. "Alçaklar, size alçaklar," diye bağırmaya başlamış. Hemen babasını çağırıp kız kardeşlerinin ona nasıl tuzak kurduğunu göstermiş. Gidip kocasının yaralarını iyileştirmek istediğini söylemiş. Bu konuşmadan sonra hiç zaman kaybetmeden yola koyulmuş kız ve kısa bir süre içinde kendisini bir ormanda bulmuş. Ormanda biraz ilerledikten sonra ufak tefek bir ev görmüş. Küçücük de bir kapısı varmış bu evin.
Kız gidip kapıyı çalmış. Hristiyan mısın diye bir ses gelmiş içeriden. Evet Hristiyanım demiş kız ve bunun üzerine kapı açılmış. Bu bir İtalyan masalı, bu arada söyleyeyim de tekrar. İçeride müzevi bir peder varmış. Sen nasıl geldin kızım buraya demiş adam telaşla. Cadılar gelecek birazdan, büyü yapar onlar sana. Ne arıyorsun sen bir başına buralarda? Kız pederin dediklerine pek anlam veremese de şimdi bunları düşünecek zaman değilmiş. Bezelye kralı arıyorum peder demiş adama. Yaralı o, iyileştirmem lazım onu. Peder şöyle bir bakmış kıza. Kız onun da kendi söylediklerine bir anlam veremediğini fark etmiş. Bezelye kral falan tanımıyorum ben demiş peder. Gir şu ağaca tırman. Cadılar birazdan gelir. İyi taraflarına denk gelirsen belki onlardan bir şey öğrenebilirsin. Sonra başka bir şeye ihtiyacın olursa bana yine gel. Kız ağaca tırmandıktan kısa bir süre sonra yüksek sesle konuşmalar duyulmaya başlamış. Bunların pederin bahsettiği cadılar olduğuna şüphe yokmuş. Tamam işte geldik demiş cadılar ormanın ortasında yere oturarak. Topal nerede? Nereye gitti lanet topal? Geliyor, geliyor demiş biri. Sen neredesin be lanet topal diye çakışmış bir diğeri. Sakin olun anlatacağım size nereye gittiğimi diye cevap vermiş topal. Yalnız bekleyin şu ağacı iyice bir sallayalım önce. Belli olmaz. Belki biri vardır ağaçta. Ağaç sallanırken kız düşmemek için var gücüyle tutunmuş tırmandığı dala. Ağaçta kimsenin olmadığına emin olan topal cadılara dönerek size bir şey söyleyeceğim demiş. Bezelye kral 2 saat daha ya yaşar ya yaşamaz. Cadılardan biri bet sesiyle ne olmuş ki Bezelye kralı diye sormuş. Bir karısı varmış diye söze devam etmiş topal. Adamcağızın onun yanına gelebilmek için içine girdiği kaseleri kırık camlar doldurmuş. Her tarafına camlar saplanmış kralın. Bir başka cadı söze girmiş bu esnada. Onu iyi edecek bir şey yok mu peki? Var ama çok zor bir şey demiş topal. İçimizden birinin ölmesi gerekiyor. Ölenin kanını bir çaydanlığa koyup içine şu ağacın tepesinde duran güvercinlerden birinin kanını eklemeleri lazım. Ölen cadının kanıyla güvercin kanını iyice karıştırıp ısıtmalılar. Bu kan koyulaşıp da merhem kıvamına gelince de kralın vücudundaki bütün kesiklere sürmeliler bu merhemi. Ama bu kadarla bitmiyor. Bakın şu taşın altında bir küçük şişenin içinde su var. O taşı kaldırıp küçük şişenin içindeki suyun da kralın üstüne dökülmesi lazım. Bunları yaparlarsa 5 dakikaya kalmaz, kral eskisinden de sağlıklı olur. Ben bir bardak su içeyim ya. Geliyorum hemen. Şuradayım. Biraz sesim kısıldı. Biraz su içeceğim. Yanıma almamışım. Hemen şu karşıda. Yani karşıda dediğim burada. Ne ilginç ya. Okuma yaparken yani ne ara farkına varıyorsunuz? Yani yayın sırasında okuma yapıyorum. O zaman düşüyor izlenme. Ben su içmeye kalkıyorum ve bir anda daha fazla insan geliyor. Kitabı okumadığımı nereden biliyor bu insanlar? Gerçekten merak edici bir soru. Merak ettirici bir soru diyeyim. Cadılardan sonra konuyu değiştirmişler. Kızın anlamadığı şeylerden konuşarak yiyip içmeye başlamışlar. Karınlarını iyice doyurunca da oturdukları yere uzanıp uykuya dalmışlar.
Kız hepsinin uyuduğundan emin olunca sessizce inmiş ağaçtan. Gidip pederin kapısını çalmış tekrar. Ona duyduklarını anlatıp bir bıçak, bir çaydanlık, bir de şişe istemiş. Peder kıza istediklerini vermiş. Güvercinlerden birini de yakalayıp kanını akıtmış çaydanlığın içine. Ah, ne kolay öldürüyor. Kız hangi cadıyı öldüreceğine karar vermemiş önce. Ama daha sonra diğer cadılara her şeyi anlatan Topal Cadı'yı öldürmüş. Ah, şıp şıp diye de öldürüyor. Yani sesi çıkmıyor mu? Kanını da pederden aldığı çaydanlıktaki güvercin kanının üstüne dökmüş. Sonra gidip Topal Cadı'nın diğerlerine gösterdiği taşı kaldırmış. Minik su şişesini bulmuş, içindeki suyu pederden aldığı şişeye boşaltmış. Daha sonra pederin yanına dönüp yaptığı her şeyi anlatmış ona. Peder kıza bir hekim önlüğü vermiş, kız da bunu üzerine geçirip Bezelye Kralı'nın sarayına doğru yola koyulmuş. Sarayın kapısında onu durduran muhafızlara hekim olduğunu, krallarını iyileştirmeye geldiğini söylemiş. Muhafızlar başlangıçta onun içeri girmesine izin vermek istememişlerse de kralın iyileşmesi umuduyla onu saraya almaya karar vermişler. Sarayda onu ilk karşılayan kralın annesi olmuş. Kadıncağız perişan görünüyormuş. Ah hekim hanım demiş yaşlı gözlerle. Yeter ki oğlumu iyi et. Sonra dile benden ne dilersen. İstersen tahtımı, tacımı vereyim sana. Çok uzak yoldan geliyorum efendim demiş kız. İçiniz rahat olsun. Kralı iyileştireceğim. Zaten kral bean deniyor. Bean fasulye demek şimdi bezelye oldu. Yani burada bir çeviri hatası mı var acaba? Bakalım. Sonra hemen sarayın mutfağına gidip elinde getirdiği çaydanlığı ateşe koymuş. Topal Cadı'nın anlattığı gibi koyulaşana kadar onu ısıtıp kralın odasına çıkmış aceleyle. Bezelye kral son anlarını yaşıyormuş artık. Kız hiç zaman kaybetmeden kralın yaralarına kanla yaptığı merhemi sürmüş. Bir şişe içinde getirdiği suyu da dökmüş onun vücuduna boydan boya. Kral vücuduna saplanmış olan irili ufaklı bütün cam parçalarını birkaç dakika kral irili ufaklı bütün cam parçaları kralın vücuduna saplanmış olan tüm cam parçaları birkaç dakika içinde kendiliğinden yerlere dökülmüş. Kral şimdi gayet sağlıklı görünüyormuş. Giydiği önlüğün içinde karısını tanıyamayan kral, "Dile benden ne dilersen hekim" demiş ona. "Nasıl geldi bu kaza başınıza majesteleri?" diye sormuş kız. Bunun üzerine "Karım yaptı" demiş kral, kendinden emin bir şekilde. "Onun yanına giderdim her gece. 3 kaba sulu süt ve gül suyu doldurur. Ben de bu kaselerde yıkanıp onun kapısına çıkardım. Hain kadın cam kırıklarıyla doldurmuş kaseleri. Bütün bedenim kesikler içinde kaldı onun yüzünden. İyi ama bunu başka birinin yapmadığını nereden biliyorsunuz efendim?" Bunun üzerine karısını hala tanıyamamış olan kral, "Odasına benden başka kimse girip çıkmazdı" demiş. "Peki karınız şimdi yanınızda olsa ne yapardınız?" diye sormuş kız bu sefer. "Hiç acımazdım. Alıverirdim canını bir bıçakla" demiş kral. "Öyle ya" demiş kız bu sefer bozuntuya vermeden. "Size böyle bir hainlik yaptıysa eğer cezası ölüm olmalı." Hekim kılığındaki kız daha sonra artık oradan ayrılması gerektiğini söylemiş. Ancak kralın annesi izin vermemiş. "Oğlumun canını kurtardıktan sonra öylece yürüyüp gitmene izin veremem" demiş. "Ne olur kal bizimle. Tacım da tahtım da senindir bundan sonra." Kız şöyle bir düşünmüş. "Tek bir şey istiyorum" demiş. "Kral şu avucumun içine benim adımı, diğer avucumun içine de kendi adını yazsın." Kral kendisini iyi eden hekimin isteğini hemen yerine getirmiş. Kız, "Madem gelip burada kalmamı istiyorsunuz benden, kalırım. Ama öncesinde gidip evimde bazı şeyleri yoluna koymam lazım.
Daha sonra geri döneceğim diyerek oradan ayrılmış ancak geri dönmek yerine kendi evine gitmiş. Eve gider gitmez de içlerinde cam kırıkları olmayan 3 yeni kase koymuş yere. Bunların içlerini sulandırılmış süt ve gül suyuyla doldurup balkona çıkmış. Bezelye kozasını açmış. Karısının kendisini çağırdığını hisseden kral hançerini eline alıp onu öldürmek için yola çıkmış. Kız kocasının elindeki hançeri görünce hemen ellerini kaldırmış. Bir avucunda kralın, bir avucunda kendisinin adı yazılıymış. Kral olanları anlamış bunun üzerine. Hançerini bir kenara atmış, 3 kaseye teker teker girip yıkanmış. Sonra da karısına sarılmış. Bana bu kötülüğü yaptın ama beni iyi eden de yine sendin. Seni affediyorum demiş. Ben sana kötülük yapmadım demiş kız. Bunun üzerine ablalarım mutluluğumu kıskanıp tuzak kurdular bana. Kral karısının sözlerine inanmış. Madem öyle burada güvende olmazsın artık demiş ona. Benimle birlikte sarayıma gel. Güzel de bir düğün yapalım. Orada geçirelim ömrümüzü. Bezelye kral böylece karısını da yanına alıp saraya gitmiş. Sarayda güzel bir düğün yapılmış. Ziyafetler verilmiş. Bezelye kral ve karısı da bir daha kimse tarafından rahatsız edilmeden mutlu bir ömür sürmüşler. Ya Bezelye kral, umarım bu Bamya kral falan değildir. Yani Bezelye'den de çok şey beklenmez tabii. Ve baştan zaten almıyordu saraya. Evet. Ay gerçekten yorgunum ya, gerçekten. Ama yorgun olmama rağmen fena gözükmüyorum. Bir bakayım şöyle. Evet, şöyle yorumlara bakayım. Ne kadar şey var, birbiriyle çelişen yorum var. Evet. Neyse. Yine masal bitince izleyiciler arttı yani. Size birileri haber mi veriyor? Masal bitti, masal okuması bitti. Karolin susadı, su içecek, kalkacak. Hemen şey yapın falan diye. Gerçekten bu nasıl oluyor anlamıyorum. Tamam, bir gün sohbet yaparız. Mahalle yanıyor biliyorum. Yani mahallenin yandığını fark edebildim. Yani burada değildim. Hiç internete bile bakmadım yani. Bir inzivadaydım. Şey değildim. Neler neler oluyor bilmiyorum. Şu anda da yani. Hatta yayını kapadıktan sonra da haberlere bakacağım ama yani şimdi neler olduğundan çok haberim yoksa zaten bir yorum yapamam. Her zaman yorum yapmak da bana düşmez diye düşünüyorum. Böyle. Ben İstanbul'da bile değildim yani. Evet. İşte. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi yayınlar. Ay niye ben iyi yayınları bana demeniz lazımdı ya. Bakın yorgunluktan herkese iyi yayınlar diyorum. Siyasi yorum mu yapacağım ben bu yorgunlukla, bu uykusuzlukla? Evet. Herkese iyi geceler, iyi hafta sonları. Kendinize dikkat edin. Ortalık karışık. Hepimiz dikkat edelim. Barış, huzur, mutluluk, adalet dolu günler olsun diliyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.